Merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bir önceki videoda demir eksikliğinin belirtileri nedir? Demir eksikliği nasıl teşhis edilir? Bundan bahsetmiştik. Şimdi de demir eksikliği varsa neler yapabiliriz? Biraz buna değinmek istiyorum. Demir eksikse bunu yerine koyacağız. 2 kere 2 4. Bunun başka bir çaresi yok. Besinlerle alabilir miyiz? İlaç kullanmadan yenebilir miyiz gibi bir soru aslında çok mantıklı değil. Zaten sen besinlerle alabiliyor olsaydın sende demir eksikliği gelişmezdi. Demir eksikliği geliştiyse özellikle kadınlardan bahsediyorum. Yani erkeklerde bir önceki videoda da anlattığım gibi zaten çok sıklıkla demir eksikliği görmüyoruz. Zaten bir kadında demir eksikliği geliştiyse demek ki normal beslenmende aldığın demir senin aylık kanamalar sonucunda kaybettiğin demiri karşılayamamış ki demir eksikliği gelişmiş. Dolayısıyla bunu dışarıdan takviye etmek şart. Bu ilaçlarla veya takviyelerle yerine konulması gerekiyor. Demir ilaçlarıyla ilgili aranızda kötü tecrübeler yaşayanlar olmuştur. Belki de bu nedenle birçoğunuz demir kullanmıyorsunuz. İşte bu yan etkiler neler? Karın ağrısı, hazımsızlık, kabızlık, gaytanın boyanması, mide ağrısı, midede yanma, reflü olması gibi birçok problem sebebiyle belki aranızda demir ilacını bırakanlarınız çok olmuştur. Birçok kadın da maalesef bu yan etkilerden dolayı demiri birkaç kullanıyor. Sonrasında bırakıyor ve bu sefer de sürekli halsiz, yorgun, sabah yataktan kalkamayan, ellerde ayaklarda sürekli üşüme problemi, ferritin depoları diplerde bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İşte bu yan etkilerin daha az olduğu alternatifler de mevcut. Burada doğru demir preparatını bulmak önemli. Demir elementi artı 2 veya artı 3 yüklü olarak doğada bulunabiliyor. Ancak bağırsaklardan öncelikle artı 2 olarak emiliyor. Eğer artı 3 formunda bir demir kullanıyorsanız da C vitamini sayesinde bu artı 3 artı 2'ye dönüşüyor ve sonrasında artı 2 olarak bağırsak epitel hücrelerinden geçiyor. Sonrasında kana geçtikten sonra tekrar artı 3 formuna dönüştürülüyor ve kanda artı 3 olarak taşınıyor. Burada işte farklı alternatifler var. Biz artı 3 formundaki demirlere ferrik demirler diyoruz. Artı 2 formundaki demirlere de ferröz demirler diyoruz. İşte bunların farklı çeşitleri var. Ferrik sitrat, ferrik pirofosfat, ferrik glukonat, ferrik hidroksit gibi artı 3 formunda preparatlar olduğu gibi ferröz sülfat, ferröz glisinat, ferröz glikonat, ferröz glisinat, ferröz sülfat gibi artı 2 formlu preparatlar da var. İlaçlarda demir dozları daha yüksek olmakta. Ancak takviye edici gıda olarak bir kapsülde 17 mg'dan fazla demir konulmasına izin verilmiyor. Takviye edici gıdalarda 17 mg elemental demir bulunabiliyor. Artı 3 formun ve artı 2 formun kendine göre bazı artıları var. Artı 3 form yan etkisi daha az olan demir formudur. Ancak emilim bir miktar daha yavaştır. Artı 2 form ise yan etkileri daha fazla ancak emilim daha hızlı demir formudur. Artı 2 formunda artı 3 formunda kendine göre bazı artıları var. Burada net bir şekilde bu molekül değerleri anlamında birbirine göre bir üstünlük söylemek zor. Çünkü birçok parametre var. Yani sadece artı 2 artı 3 olmakla bitmiyor. Artı 2 artı 3 olmanın yanında birçok parametre var. Suda çözünür veya çözünmez olması, organik inorganik olması, mikropartikül boyutu, hangi yolla bağırsaktan emildiği gibi birçok farklı parametre var. Dolayısıyla bütün bu parametreler devreye girdiğinde net bir şekilde birbirlerine bir üstünlükten bahsedemiyoruz. Öyle artı 3'ler var ki artı 2'ye göre hem yan etkisi daha az hem de kan değerini çok daha hızlı bir şekilde yükseltebiliyor. Öyle artı 2'ler var ki çok daha fazla bazı artı 3 formlara göre emiliyor ve yan etkisi daha az olabiliyor. Burada kullandığınız demir preparatının teknolojisi ve emilim yolakları ve yan etki profili, yan etki yapıp yapmaması gibi özelliklere dikkat ederek kendinize uygun bir demir preparatı bulabilirsiniz. Burada biraz önce saydığım parametrelere ek olarak partikül boyutundan bahsetmek istiyorum. Bu sonucu oldukça değiştiren bir özellik. Çünkü günümüzde demir takviyeleri bazıları 50 mikrometre boyutuna kadar varabilirken işte 15 mikrometre partikül boyutunda olan da var. 7 mikrometre partikül boyutunda olan da var. 0.3 mikrometre yani 300 nanometre partikül boyutunda olanlar da var. 1 mikrometre ve üzerinde partikül boyutuna sahip demir molekülleri hücre zarında bir kanaldan geçiş yapıyorlar. DMT1 kanalı dediğimiz bu kanal aynı zamanda magnezyumun, kalsiyumun, bakırın, manganın yani artı 2 değerlikli bütün minerallerin kullandığı bir kapı. Dolayısıyla bu kapıdan geçiş zayıf olabiliyor ve diğer mineraller bu kapıdan geçişi etkileyebiliyor. İşte bu kapıdaki geçiş bizim verdiğimiz demirin dozuna da yetişemezse kapıda yığılma meydana geliyor ve aslında demir takviyesi kullandığınızda ortaya çıkan karın ağrısı, kabızlık, mide bulantısı gibi sebepler de bu sebeple ortaya çıkıyor. Ancak bu 1 mikrometrenin altında olan demir molekülleri işte biraz önce saydığım 300 nanometre partikül boyutunda nano demir olarak isimlendirdiğimiz demir molekülleri ise hücre zarından endositoz dediğimiz yani bir kesecik oluşturarak toplu bir şekilde hücre zarı bu molekülleri sarıyor ve toplu toplu içeriye alabiliyor. Bu da hem diğer minerallerden, ilaçlardan ve besinlerden etkilenmemeyi sağlıyor. Aynı zamanda karın ağrısı, kabızlık, bağırsak
bağırsak problemleri gibi yan etkilerden bizi korumuş oluyor. Hem de hızlı bir şekilde demir depolarının yükselmesini sağlamış oluyor. İşte burada endositozla emilen ve nanopartikül boyutunda bir demir preparatı elde edilecek sonucu daha da hızlandıracaktır. Demir takviyesi kullanırken akılcı bir çözüm daha var. Yapılan bazı çalışmalarda demir takviyesini her gün almak yerine gün aşırı kullandığınızda demirin daha hızlı yükseldiği gösterilmiş. Bunun da bir sebebi var. Demir aynı zamanda oksidan bir mineraldir. Yani vücudumuz bir süre sonra vücutta fazla demir olduğunda kendini koruma altına alır. Oksidasyon meydana gelmesin diye giriş kanallarını, giriş kapılarını daraltır ve demirin girişini yavaşlatır. Bu nedenle bir gün kullanıp bir gün ara verdiğiniz takdirde vücut bu defans mekanizmasını daha az geliştirmiş oluyor ve demir depoları daha hızlı yükselebiliyor. Şunu yapabilirsiniz. Her gün kullanmak yerine bir gün 2 kapsül, bir gün boş geçerek gün aşırı kullanarak da demir depolarınızı doldurabilirsiniz. Demir takviyesini özellikle yemeklerle arasında 2 saat bırakarak kullanmakta fayda var. İster bunu sabah aç karnı alabilirsiniz. Kahvaltı 2 saat sonra yapabilirsiniz veya kahvaltıdan 2 saat sonra alabilirsiniz. Gün içerisinde herhangi bir öğünle arasında 2 saat bırakarak kullanabilirsiniz veya gece yatmadan önce demir takviyesini veya ilacını içip ondan sonra da uyuyabilirsiniz. Ayrıca diğer kullandığınız takviyelerle de arasında boşluk bırakmakta fayda var. Ama biraz önce söylediğim bu ayrı kanaldan emilen, endositozla emilen demir takviyeleri besinlerle ve takviyelerle çok etkileşime girmediği için bu noktada biraz daha rahat davranabilirsiniz. Bunda bir sakınca bulunmuyor. Peki ne kadar demir takviyesi kullanmamız gerekiyor? Bunun cevabı aslında depolarınız dolana kadar. Bu depoların dolma sürecinin belli bir matematiği yok. Bu kişinin vücuda giren demirle çıkan demir arasındaki dengeye bağlı olarak süre değişmekte. Mesela bazı kadınların menstrüel sikluslarında kanamaları çok şiddetli olduğu için her ay meydana gelen kan kaybı daha fazla olacaktır. Belki onun demir depolarının dolması 3 ay sürerken daha kanaması az olan bir kadının, beslenmesine de yeterli demir alabilen bir kadının demir depolarının dolması belki bir ayda olacaktır. Dolayısıyla burada demir deposunun eksiklik seviyesine göre ve hastanın ihtiyacına göre süreyi ayarlamakta fayda var. Demir deposunu bir kere doldurduktan sonra da ayın belli dönemlerinde, mesela menstrüel siklus meydana gelen dönemlerde hayata zaman zaman demir takviyesi dahil edilebilir ki bir daha demir eksikliği gelişmemesi adına koruyucu olarak da demir takviyesi kullanılabilir. Evet, demir eksikliği varsa yerine koyarken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kısaca değinmeye çalıştım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kafanıza takılan diğer soruları tarafımca kaleme alınan Akılcı Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitaptan da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.